Efendim herkese merhabalar. Ben Emre Saygan. Hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlar şimdi Adana'dan İstanbul'a doğru yolculuk yapıyoruz. Adapazarı deyince akla gelen ilk şeylerden birine geldik. Ne? Islama köfte. Arkamda görmüş olduğunuz böyle ıslak köfte diye yol üstünde tesiste durduk. Bu harika lezzetin tadına baktık. Gayet başarılı. Böyle ekmeğini bildiğiniz süt ekmekten yapıyorlar. O sosu 10 numara et suyundan, mükemmel böyle salçalı falan, gayet başarılı. Köfteleri dana eti, dana kıymadan yapılıyor. Yani böyle karabiberi, baharatı falan gayet başarılı. İçinde karbonat yok tabii ki. Orijinal dana etinden mükemmel lezzetiyle bir köfte. Ekmek dediğimiz gibi et suyundan yapılıyor, böyle et sulu falan, ama mükemmel bir lezzet. Bir de bir anekdot daha ekleyeceğim. Şimdi bulunduğumuz yer aslında gördüğünüz gibi böyle hani güzel bir outlet center gibi, bir alışveriş merkezi gibi ya da işte modern bir lokanta gibi görünüyor. Modern bir tesis gibi görünüyor. Ama ben şunu diyorum abi. İleride görüyor musunuz? Kamyonlar var bak. Kamyoncuların durduğu lokantadan, mekandan korkmayacaksın. Sen de duracaksın, sen de yiyeceksin abi. Hakikaten böyle kamyoncu abilerimizin Allah yollarını açık etsin. Allah kaza bela vermesin onlara. Onlar bizlerin canları ciğeri. Bizim eşyalarımızı, her şeyimizi taşıyan insanlar. Allah yokluklarını vermesin. O zaman uzatmıyorum dostlar. Ne yapıyorsunuz? Videonun tadını çıkartıyorsunuz. Buyurun. Onur Ustam, selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Allah iyilik versin. Abi nedir bu? Ne yapıyorsun sen burada? Sakarya'nın meşhur ıslama köftesi. Islama köfte yapıyorsun. Evet. Mekanımız nerededir? Burayı bir tarif edebilir misin Onur Ustam? Sakarya Alan Cumal Dinlenme Tesisleri diye geçiyor. Park Tamam. alanı. Bu İstanbul yolu üstünde. Evet, Ankara-İstanbul otobanında. Doğrudur, otobanda. Sağ tarafta hemen ıslak köfte. Islak köfte. Şimdi bunun içinde ne var dostum? Bu ne etidir? Orasını ustalar ayırıyor. Sadece ben ızgara kısmına bakıyorum. Ama aynen. tamam, şöyle diyelim o zaman. Evet. Dana eti mi, sığır eti midir? Sadece onu söylersen bile bizim için yeterli. Dana eti, sığır eti olabilir. Tamam, peki. İçeriği hakkında detay vermiyoruz o zaman, öyle Aynen. mi? Çünkü özel şeyle yapıyorlar içeride. Tamam, Ustalarımız. doğrudur. Sosu falan. Anladım. Şöyle, Genelde dana eti ve satır eti kullanılıyor diye biliyorum. şöyle özel bir de ıslama ekmeğimiz bulunuyor. Heh, zaten Evet. Özel sosudur bomba bu. burada. Evet. Bunun sosu da özel. Yine Bunun özü sosu da Adapazarı, özel. Sakarya'ya özgü Aynen. değil mi? Çok yerde var ama hani şöyle söylentilere göre bu gibi, yani burası gibi yapabilen yok sosu. O zaman bu da size özel diyebiliriz, etiniz gibi. Yani. Dostlar, etler pişmeye başladı böyle. Burada menü de yapıyorsun sen. Tabii ki. Menü halinde var. Menü halinde var. Paket Artı halinde var. paket halinde de var. Her Güzel. şeyi yapıyoruz. Kasap ürünlerimiz de var. Evet, şimdi orayı da çekeceğim, kasap ürünlerimizi de. Dostlar görüyorsunuz böyle, muhtemelen kaburgadan yapılıyor bence çünkü güzel, kendinden yağlı. Tabii detayını bilmiyorum. Bu arada tesadüfen yoldan geçerken canım istedi, durduk. O yüzden içeriğini net bilmiyorum ama açıklamalarda yazacağım. Evet, lezzeti de kokusu gibi güzeldir bence, bana göre. İnşallah. Ustacığım, kaç yıldır bu işin içindeyiz peki? 1,5 yıldır buradayım. Babam da yaklaşık 25-30 yıllık tavukçu. He. Evet. Tabii burada tavuk da meşhur değil mi? Yani Sakarya kısmında. Tabii ki. Tavuk da var. Bir porsiyonda 15 adet koyuyorum mu dedin? Yanlış anlamadım. Evet, 15 adet koyuyoruz bir porsiyonu. Şu bir porsiyon dostlar, görün böyle. 1,5'unu da yapıyoruz. Kaç gram var ortalama? 200 gram. 200 gram. Gayet başarılı Evet. hocam. Gayet başarılı. Menüsü de var. Yani menüsünü de gösterebilirim. Evet, şimdi bize menü hazırlayacaksın zaten. Dostlar, şu an menülerimiz hazır. Bu şekilde, bilginiz olsun. 65 TL. Heh. Akdeniz yağı da katıyoruz. Her Akdeniz zaman. yağı. Doğrudur. Bu böyle şey mi? Limonlu ve zeytinyağlı Doğrudur. bir şey mi? Doğrudur. Şimdi menüde böyle bir sos veriyorsun. Acı sos. Acı sos. Sütlaç veriyorsun. Ondan sonra böyle piyaz veriyorsun usta. Doğru mudur? Doğrudur. Dostlar, menü bu şekilde, bilginiz olsun. Onur Ustam, eline koluna sağlık. O zaman hazır değil mi? Afiyet olsun efendim. Allah razı olsun. Şimdi Tekrar bekleriz. müsaade varsa afiyetle buna bir gövelim. Dostlar, ıslak köfte de bu şekilde, kasap çeşitleri de var. Etin güzelliğini görüyor musunuz? Nasıl başarılı görünüyor. Güzel böyle terbiyeli etler de var. Bakın burada böyle güzel
Bu şu nedir? Şu ne eti? Dana ne diye geçiyor ama? Bulaş mı? Ya, ha, şaşlık. Tamam. Kuzu şişin var. Tikelerin büyük büyük. Büfteğin var. Lokumun var. Gayet başarılı. Kangal sucuk. Heh, dana antrikotu. Pirzolamız var, kaburga. Pirzola burada. Sucuğunuz burada. Olur abi, burada maşallah her şey var ya. Evet. Ne ararsınız? Islak köfte aynı zamanda bir kasap mıdır? Yani şöyle söyleyeyim. Yoğunluk olarak yemek üzerine hizmet veriyoruz. Anladım. Tabii ki. Vallahi gayet Ne başarılı. ararsanız sıcak yemeklerimiz de var. Evet, oraya da Zaten. geçeceğim şimdi. Dostlar, şimdi yolunuz bu tarafa düştüğünde Ankara'dan İstanbul'a giderken buraya uğrayabilirsiniz. Böyle sıcak yemekleri de var gördüğünüz üzere. Menüleri de burada. Bunlar da gayet başarılı ve güzel görünüyor. Baksana nohutun güzelliğine dostlar. Oo. Kardeşim sana da kolay gelsin. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Böyle geniş güzel bir alanı var. Bilginiz olsun. Şimdi o zaman köftelerimiz hazır. Gidip köftelerimizin tadına bir bakalım. Evet dostlar, geldik şimdi en cafcaflı yere. Meşhur ıslak köfte. Kendinden yağlı. Soslarıyla çok iddialılar. Bu arada ızgara bölümünde Onur Bey ve Aysel Hanım var. Onları bulun. Bu videodan geldiğinizi söyleyin. Bu harika lezzetleri sizlere onlar pişiriyor. Vay. Dana eti ya. Ama köfteye yakışıyor bence. Harika. Böyle soğan piyaz da veriyorlar. Çok başarılı dostlar. Şimdi bizim Adana'nın kebabını diyoruz ama burada da bu gayet güzel. Hatta şimdi şöyle bir şey yapacağım. Acı sosları bu şekilde. Böyle sanki domates, biber salçası karışımı gibi ama kırmızı biberden, acı biberden de yapıyorlar bence. Çünkü içinde pul biberleri var. Sos da çok güzel. Yiyecek misin? Gel yanıma gel. Gel. Gel, sensiz olmaz gel. Evet değil mi? Otur bakalım. Ben sonra saklıyorum. Oraya mı saklayın kendini? Tamam, otur hadi. Şöyle bir parça vereyim mi? Dur bakalım. Nasıl? Bu acı sos. Soslar acı çok güzel. Nasıl köfteyi nasıl buldun? Bence harika. Mükemmel lezzet dostlar. Daha ne yapsınlar buraya? Yollara düştüğünde uğrasınlar değil mi? Yani gelip rahat gönül rahatlığıyla burada bunun tadına bakabilirler. Bu arada dostlar, helal kesin, bilginiz olsun, helal et. Yani şey değil, gönül rahatlığıyla gelip tüketebilirsiniz. O zaman Tacuk, ben son lokmamı şöyle acılı yapıyorum ve ne yapıyorum? Dostlar için atıyorum. Vereyim mi sana da bir parça? Değil mi canım? Tamam. Dostlar sizler için geliyor. Zeytinyağı var içinde. Çok güzel. Harika. Allah dağıttım sağ ol. Bunun tadına bakmak ister misin? Bu soslu ekmek. Buraya özgü ıslak köfte diye geçiyor. Sağ ol. Çok güzel dostlar. Pişmiş biberleri de var. Sanki böyle önce kızartmışlar gibi. Dostlar, ben yemeğe devam, siz takibe devam. Muhakkak yolunuz bu tarafa düştüğünde yine diyorum ıslak köfteye uğrayın. Köfte yemeseniz bile gördüğünüz envai çeşit kasap ürünleri var, sucukları vesaire var. Ondan sonra arkada da sıcak yemekleri var, sulu yemekleri var. Onlardan da yiyebilirsiniz. Ama bu lezzeti muhakkak tadına bakın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.